Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere velibah tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 5 tane orta boy patates, kabuklarını soydum, yıkadım, küp küp doğradım. Yumuşayana kadar haşlıyorum. Yumuşayan patateslerin üzerine tuz ve karabiber ekleyip eziyorum. Patatesleri daha lezzetli yapmak için bir tane soğanı biraz sıvı yağda kavurup ezdiğiniz patatesi de üzerine ekleyip 2 dakika kavurup içinize hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde daha lezzetli olacaktır. Benim oğlum soğan sevmediği için ben soğan kullanmadım. İçimiz hazır. Hamuru için 2 su bardağı su ekliyorum. 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker karıştırıyorum. 5 dakika kadar bu şekilde bekletin. Üzerine 2 su bardağı un aldım. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yoğurma makineme aldım. Azar azar unu ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 4 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı daha un kullanarak hamurumu hazırladım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Hamurun havasını alıyorum. Masanın üzerine biraz un serptim. Hamuru unun üzerine alıyorum. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm parçalardan da 3 parça çıkartıyorum. Toplamda 6 parçaya böldüm. Eğer biraz daha küçük yapmak isterseniz sizler 8 parçaya bölebilirsiniz. Ben 6 tane yapacağım. O yüzden 6 parçaya böldüm. 6 tane beze yapıyorum. Hamurları eşitleyerek bezeleri alıyorum. Yaptığım bezelerin üzerine buzdolabı poşetiyle kapattım. Masanın üzerine biraz un aldım. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok büyük yapmanıza gerek yok. Ve küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Bütün bezeleri aynı şekilde açıyorum. Bir kenara alıyorum. Hazırladığım patatesli harcı 6 parçaya bölüp her birinin ortasına yerleştiriyorum. Bol bol koyuyorum patatesi. Videoda görüldüğü gibi hamuru birleştirip tekrar bir beze yapıyorum. Yaptığım bezeleri bir kenara alıyorum. Aynı şekilde diğerlerini de kapatıp bezeleri yapıyorum. Üzerini tekrar buzdolabı poşetiyle kapattım. Masanın üzerine tekrar un aldım. Unla açıyorum. Çok fazla un da kullanmayın. Yapışmaması için biraz un serperek açacağım. Şöyle hafif elimle biraz bastırdım. Daha sonra servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Fazla ununu silkeliyorum. Kızgın saç üzerinde pişiriyorum. Eğer isterseniz teflon tavada kullanabilirsiniz.
Üzerinde kabarcıklar oluştu mu hemen çevirdim. Diğer tarafını da kızartıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kabarıyor. Tekrar çevirdim. Tekrar diğer yüzünü biraz daha kızarmasını istiyorum. O yüzden çevirdim. Diğer tarafı da biraz kızardıktan sonra alıyorum. Pişirdiğim velibahları üst üste alıyorum. Üzerini tereyağı ile bol bol yağlıyorum. Böyle bol tereyağı sürüyorum üzerine. Tereyağı çok yakışıyor çünkü. Bol bol kullanın. Diğerlerini de aynı şekilde pişirip tereyağı ile yağlayıp hazırladım. Nefis velibahlarımız hazır. Bakın yumuşacık oldular. İsterseniz bu şekilde dürüm yaparak servis edebilirsiniz ama ben dilimleyerek servis ediyorum. 2'ye bölüyorum. Sıcak sıcak servis edin. Bakar mısınız? İncecik içi patatesli, nefis bazlamalarımız hazır. Muhteşem oldular. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.